Herkese merhaba. Bugün size Rapidey'in MI1000 modelini anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi Rapidey MI1000 dijital iş akışında size çok kolaylık sağlayan bir ağız içi tarayıcı cihazı. Cihaz sadece 180 gramdan oluşuyor. Tek bir kabloyla bilgisayara USB bağlantısı sağlıyor. Kablonun değiştirilebilir olması olası kablo hatalarının önüne geçiyor. Cihazın üzerinde 2 tane tuş bulunuyor. Bu tuşlardan bir tanesi taramayı başlat ve durdur. Diğeri çene değişim tuşu. Bu cihaz aynı zamanda 3D mouse olarak kullanılabiliyor. Bu şekilde çene geçişlerini buradan yapıp hiçbir şekilde bilgisayara temas etmeden tarama işlemini tamamlayabiliyoruz. Cihazda 2 tip başlık bulunmakta. Bunlardan bir tanesi 12'ye 12 mm olan pediatrik ve dar ağız dediğimiz ağız yapılarında kullanılan başlık. Diğeri 16'ya 14 mm olan aktif kullanacağımız başlık. Başlık cihaza alt çene veya üst çene taraması için kolaylıkla yönünü değiştirebiliyorsunuz. Cihaz standta durduğunda otomatik standby moduna geçer. Elimize aldığımızda otomatik olarak çalışmaya başlar, aktif olur. Rapidey MI1000 ağız içi tarayıcısının uygulaması Türkçe. Kullanıcı dostu bir uygulama ve size birazdan buradaki özelliklerden bahsedeceğim. Cihazı satın aldığınızda size 100 GB'lık bir bulut alanı geliyor. Yaptığınız vakaları bulut alanına da kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz. Onun haricinde birden fazla kullanıcı cihazı kullanabiliyor. Profil oluşturabiliyorsunuz. Yine laboratuvarınızın da profil oluşturup bütün modellerinizi bulut üzerinden laboratuvarınıza gönderebiliyorsunuz. Cihazda yeni vaka dediğimizde bize restorasyon ve implant seçeneğiyle 2 tane dijital iş akışı sunuyor. Biz bugün burada yapacağımız demoda bir implant iş akışı gerçekleştireceğiz ve bunun ölçümlerini alacağız. Bahsettiğim gibi arayüz Türkçe olmasından dolayı kullanıcı dostu ve kolay geçişleri bize sağlayacak. Şimdi bir vaka kaydı yapalım ve implant taramamıza geçelim. Sistem bizden otomatik olarak bir isim istiyor. Ben buna şimdilik model diyeceğim. Ölçümüzü elimize aldığımızda implantları benim aplikasyon üzerinden belirtmem gerekiyor. Burada herhangi bir üyeyi seçmem yeterli. Sadece cihazın benden özellikle istediği şey hangi çenede işlem yapacağımı burada belirtmem lazım. Bunları da belirttikten sonra bunun haricinde yaş, cinsiyet, herhangi bir vaka yorumu, yani bu ne olabilir, dişin rengi, laboratuvara iletilecek olan, yani kağıt üzerine yazılan bütün bilgileri burada dijital olarak saklayabiliyorsunuz. Laboratuvarınız bunları görebiliyor. Tara tuşuna bastıktan sonra bizi farklı bir arayüzüne götürüyor. Burası bizim bütün tarama ekranımızın olduğu yer. Buradaki ikonların üzerine mouse'la geldiğinizde size Türkçe açıklamaları ufak bir şekilde gösteriyor olacak. Bu da cihazı kullanmanızı kolaylaştıracak. Tarama modülüne ister üst çene ister alt çeneden başlayabiliriz. Ben otomatik olarak üst çeneden başlayacağım. Tarama metodu genelde dünyada kabul gören şekli ilk başta oklüzel, daha sonra lingual, en son bukkal tarayıp taramayı bitireceğim. Benim yapmaya çalıştığım şey hastanın konforu açısından şu olması gerekiyor. Hızlı tara, boşluklara git, boşlukları doldur. Yapacağımız ilk işlemler bunlar olacak. Geldik, kameradan net bir şekilde dişi görmemiz gerekiyor ve start butonuna bastığımda cihaz otomatik ölçümü almaya başlıyor. Oklüzel taradıktan sonra linguale, lingualden sonra da bukkale geçiş yapıyorum. Cihaz 20 mikron hassasiyetinde bir tarama gerçekleştirmekte. Taramayı tamamladığımda eksiklerimi kontrol edeceğim. Eksik olan yerleri cihaz bana farklı bir renk koduyla gösterecek. Oraların üstünden tekrar geçeceğim ve taramayı bitireceğim. Baştan sona bir tarama yapmayacağım. Bunu yaparsam muhtemelen renderlama dediğimiz görüntüler çok üst üste binecek ve hata payımızı arttıracak. Şöyle bir kontrol ettiğimizde açıkçası çok da eksik bırakmamışız. Şimdi eksik yerlerimize gidip şu anda gördüğünüz gibi Air Mouse özelliği sayesinde modeli istediğim şekilde çevirebiliyorum. Gri tuşa 10 saniye basılı tuttuğum zaman mouse'un ucuyla zoom in veya
zoom out dediğimiz yakınlaştır, uzaklaştır gibi komutları verebiliyoruz. Yine dediğim gibi alttaki butondan çene değişimini sağlayabiliyoruz. Ve taramayı işlemini bitirdikten sonra bir sonraki işle sayfasına geçmek için yine tarayıcıyı kullanabiliyoruz. Şimdi eksik olan yerleri tamamlamak için orayı buldum, taradım, bütün boşluklarımızı doldurdum. 60 derecelik hareketler yapıyorum. Gözüm modelde değil, sürekli buradaki kamerada oluyor. Eğer burayı izlerseniz yanılma payınız artar. Üst çene tarama ölçümümüz benim için yeterli bir şekilde tamamlandı. Şimdi hadi gelin alt çeneye geçelim. Tek bir butonla alt çeneye geçiş yaptım. İstersen buradan da geçiş yapabilirdim mouse'la. Alt çeneye aldım. Klasik tarama metodu. O güzel. İnsiz halde şu hareketler. Yani aşağı yukarı hareketleri. Lingo ile taradıktan sonra bukkale geçiyorum. Cihazda yapay zeka özelliği sayesinde ekarte etmek istediğimiz görüntüleri otomatik olarak silebiliyor. Birazdan yazılımda bahsedeceğim. Biz de bunun üzerinde oynamalar yapabiliyoruz. Alt ve üst çene taramamızı tamamladıktan sonra hastanın kapanışını alacağız. Kapanış için tekrar çene değişim butonuna tıklıyorum ve bana otomatik olarak kapanış ekranını açıyor. Kapanış oluyorken ilk başta molara gidip ben buna Meksika dalgası hareketi diyorum. Ya da bir diş fırçalama hareketiyle ilk sol ya da sağ taraftan alacağız. Kapanışı alıyorken iki kapanış almak zorundayız. Diğer tarafa geldim. Buranın da kapanışını aldım. Şu an mevcutta elimde 2 tane kapanış var. Kapanışları kontrol ediyorken modelin iç tarafından bakmamın benim için büyük bir faydası var. Doğru bir kapanış elde edip etmediğimi görmem açısından önemli. Şimdi kapanışlarımızı da gerçekleştirdiğimize göre implant bölümüne geçip tarama bayraklarını modele takıp sadece tarama bayraklarının olduğu alanı tarayacağız ve bu şekilde implant iş akışımızı tamamlamış olacağız. İlk olarak tarama başlıklarımızı hastanın ağzına taktıktan sonra uygulama üzerinden tarama başlıklarının geleceği yerleri işaretlememiz gerekiyor. Burada tarama başlıklarının açıları farklı yönlerde olabileceği için işi garantiye almak için birçok yeri işaretleyebilirsiniz. Tarama başlıklarının yerlerini işaretlerken yapmamız gereken şey yandaki üyelerden belirli bir kısmı almak. Çünkü o görüntüler cihazın hafızasında olduğu için bize fayda sağlayacak. Yerlerimizi belirttik. Daha sonra daire kesim işaretine tıkladıktan sonra tarama bayraklarının bulunduğu alanın dışındaki bütün alanları bize kapatacak sistem. Buna OK diyoruz. Gördüğünüz gibi her yer kilitlenmiş durumda. Sadece tarama bayraklarının olduğu bölgeleri tekrar tarayacağız. Şimdi geldik. Tarama bayrakları takıldıktan sonra genelde yapmanız gereken şey lingual ya da bukkalden başlamanız. Sizin avantajınıza olacak. Geldim, tanıdık bir yer buldum. Taramamı lingualden başladım. Ok güzelden bukkale geçtim. Yine aynı şekilde diğer tarama başlığını da taradım. Ve son olarak son tarama başlığımı da bu şekilde taradım. Ve taramamız bitti. Şimdi size tarama sayfasındaki bulunan butonların hangi anlama geldikleri hakkında ufak bilgiler vereceğim. Örnek vermek gerekirse tek bir üye üzerinde daha detaylı bir çalışma gerçekleştireceğimiz zaman o bölgeye şu şekilde bir huni yerleştirip HD seçeneği üzerinden bütün taramayı normal gönderiyorken burayı yüksek çözünürlükte gönderebiliyoruz. Yine kilit özelliği sayesinde istediğiniz bölgeyi kilitleyebiliyorsunuz ve bu sayede o bölgenin üzerinden tekrar tarama yapmanıza gerek kalmıyor. Görüntü parlaklık ayarını değiştirebildiğiniz buton. Yine undercut'ları incelemeniz için
mevcut buton. Eğer ki amalgam veyahut kullandığınız tarama bayrakları çok yansıma yapıyorsa buradan tarama modunu normalden parlağa getirmemiz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim gibi ekran üzerinde bir yapay zeka desteği var. Yapay zeka sayesinde ekarte etmek istediğiniz yanak, dil ve istemediğiniz materyalleri bu sayede otomatik yok ediyor. Fakat isterseniz siz bu yapay zekayı kapatabiliyorsunuz. Anlık görüntü almanız için bir buton bulunuyor. Modeli normal bir ağız içi tarayıcısını model dediğimiz renge çevirebilip kole bölgelerine daha rahat inceleyebiliyorsunuz. Yapmış olduğunuz ölçümü beğenmediğiniz takdirde buradaki çöp kutusu sayesinde bütün taramayı yok edebilirsiniz. Yapmış olduğunuz taramada sadece ufak bir yer beğenmediyseniz makas özelliği sayesinde o bölgeye gelip bir halka oluşturup oradaki datayı silebiliyorsunuz. Modeli ortalamanıza yarayan buton, 3D eksenlerini gösteren buton ve bu benim sevdiğim bir özellik. Cihazda aynı zamanda ağız içi kamera özelliği sayesinde hastayla iletişiminiz kolaylaşıyor. Taramayı gerçekleştirdikten sonra hadi gelin bir sonraki sayfaya, işleme sayfasına geçelim. İşleme sayfasına geçmek için buradaki taranın yanındaki ok işaretine bir kez tıklayın. Almış olduğumuz iki kapanış, alt çene ve üst çene görüntülerini artık iyileştirilmiş bir şekilde bize bir sonraki sayfada gösterecek. İşle sayfasında aldığımız ölçümün gerçek kapanışını bulabiliriz. Bunun haricinde yine hasta iletişiminde bizi 1-0 öne geçiren bir özellik, oküzel teması hastayla paylaşabiliriz. Buradaki mikron değerlerini değiştirme özelliğine de sahibiz. Son olarak benim sevdiğim bir özellik, örnek veriyorum, ön dişte bir çalışma gerçekleştireceksiniz. Dişten bir kesit alarak ortadan, dişin tam ortasından bir tomografi kesiti gibi düşünebilirsiniz bunu. Kesiti aldığınızda iki boyutlu görüntüden çalışma mesafenizi kolaylıkla görebilirsiniz. Tarama işlemimiz tamam, hasta ile iletişimimiz tamam. Şimdi raporlama sayfasına geçiyoruz. Raporlama sayfasında ekstra bir vaka durumuyla ilgili yazmamız gereken bir şey varsa onu belirtebiliyoruz. Taramamızı bitirdikten sonra yapmış olduğumuz taramayı ister buluta ister bilgisayarımıza kayıt edebiliyoruz. Kayıt esnasında dosya uzantısı olarak STL, PLY ve OBJ formatlarını kullanabiliyoruz. Bugün size bahsetmiş olduğum dijital iş akışı ile ilgili daha fazla bilgi almak için Mode Medical internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Hoşça kalın.